Merhaba arkadaşlar. Bugün varoluş amacımız nedir? Bu dünyada neden bulunuyoruz? Ne yaparsak dünyadaki hayat amacımızı tamamlamış oluruz. Bununla ilgili genel bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Tüm bu sorulara cevaplamadan önce size kısaca kendi inandığım varoluş nedenimizle ilgili hikayeyi anlatmak istiyorum. Bu Daryl Dorford'un Çözüm Olmak kitabında ve Tanrı ile Sohbetler kitabında geçen ve bence benim kesinlikle okey olduğum ve inanmayı seçtiğim bir inanç. Şimdi şöyle, Tanrı, yaratıcı Allah ya da kaynak enerji, adına ne demeyi tercih ediyorsanız, sonsuz ve sınırsız bir güç. İstediği her şeyi yapabilir, istediği her şeyi yaratabilir, istediği her şeyi yok edebilir ve istediği her şeyi dönüştürebilir. Şimdi kendinizde böyle bir güç olduğunu düşünmenizi istiyorum. Kainat yaratıcının oyun alanı. İstediği her şeyi yapabiliyor ve yalnız olduğunda belki bu biraz sıkıcı olabilirdi. O yüzden kendi nefesinden, kendi gibi, kendinden olan yaratıklar, şeyler yarattı. Yani biz insanları yarattı. Yalnız insanlar Tanrı'nın bir parçası olduğunu ve Tanrı gibi olduğunu bilseydi oyun yeterince eğlenceli olmazdı. Bunu Monopoly oynamak gibi düşünün. 10 yaşındaysanız, Monopoly'yi yeni öğreniyorsanız oyun sizin için çok heyecanlı ve eğlenceli olabilir. Ama 40 yaşınıza geldiğinizde 10 yaşındaki çocuklarla Monopoly oynarken oyun sizin için yeterince heyecanlı gelmez. Çünkü hem artık onun bir oyun olduğunu idrak ettiniz hem de oyundaki paraların gerçek olmadığını idrak ettiniz. O yüzden o oyunu yeterince eğlenceli ya da keyif alarak oynamayabilirsiniz. Bu yüzden Tanrı, yani Allah, insana Tanrı'dan bir parça olduğunu ve Tanrı ile aynı güçlere sahip olduğunu unutturdu. Buradaki hayatta bulunma amacımız yeniden Tanrı'nın özünden olduğumuzu hatırlamak. Yani yegane olarak yaptığımız şey e, oyunun kurucusunun siz olduğunu, oyunu oynayanın siz olduğunu, oyundaki piyonların siz olduğunu ve oyunu sizinle oynayan diğer insanların da siz olduğunu ve Allah'ın bir parçası olduğunu biliyor olmanız. Bu hikayede eğer bu hikayeyi kabul edebilirsek ya da içselleştirebilirsek geriye sadece şu kalıyor. Hayat, yani bizim oyun alanımız, sadece deneyimlemek ve keyif almak için var. Dedik ki Tanrı bizim aracılığımızla bedenlenmeyi, sınırlı olmayı ve bu dünyada yaşamayı deneyimliyor. Peki hayatınız zorsa, gerçekten kötü olaylar başınıza geliyorsa, şu anda bu yaşadığınız deneyimden ya da oynanan bu oyundan nasıl keyif alabilirsiniz? Şimdi vereceğim örneği ben daha önce birkaç videomda da vermiştim. Bunu özellikle tekrar anlatıyorum ki bu durumu eğer içselleştirebilirseniz size başka bir bakış açısı ve başka bir çözüm verecek. Şimdi şu iki örneği de lütfen kendinizi anlattığım hikayedeki karakter yerine koyarak o anları ve o duyguları hissetmeye çalışarak dinleyin. Şimdi ay sonunu zor getiriyorsunuz. 5 kuruş paranız yok. Kendinizi inanılmaz yalnız hissediyorsunuz. Yardım isteyebileceğiniz insanlar yok ya da başkalarından yardım istemekten utanıyorsunuz. Canınızı bir şey istediğinde alamıyorsunuz. Hatta biraz daha abartıyorum. Karnınızı doyuracak parayı bile bulamıyorsunuz. Diğer insanlar restoranlarda yemek yerken, evlerine sipariş verirken siz kıt kanaat bulabildiğiniz bir şeyle apar topar karnınızı doyurdunuz ya da doyurmaya çalıştınız. Gece aç uyuyorsunuz. Doğalgaz faturanızı ödeyemediğiniz için bulaşıklarınızı elinizde soğuk suda yıkamanız gerekiyor. Bu durum sizin için inanılmaz acı verici ve üzüntülü bir deneyim. Çünkü bu sizin başınıza gelen maruz kaldığınız bir durum. Daha önce benzer bir durum yaşadınız ve gelecekte de benzer bir durum olma ihtimali var. Geçmişin getirdiği duygular, şu andaki deneyim ve gelecek için aynı durumun tekrarlanma ihtimali, yaşadığınız korkular. Şimdi bu ikisini hatırlayın. İkinci senaryomuzda maddi durumunuz çok iyi. İstediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapabilecek özgürlüğe sahipsiniz. Arkadaşlarınız değişik bir deneyim olması için bir köy evi kiraladılar ve siz de bir hafta sonunu onlarla birlikte orada geçireceksiniz. Burası bir köy evi olduğu için o anda bulunduğunuzda oradaki işleri kendiniz yapmanız gerekiyor. Etler mangalda yandı. Bazı market poşetlerinde markette unuttunuz. Şu anda yiyecek herhangi bir şeyiniz yok. Bu gece aç uyuyacaksınız. Ve içtiğiniz birkaç bardağın vesairenin şeyinde, bulaşıklarında elinizde buz gibi köy eviniz, köy suyunda yıkamanız gerekti. Şimdi iki deneyim de aynı. Aç uyumak ve soğuk suyla bulaşık yıkamak. Birinde çok acı verici bir durumken diğerinde birkaç gün sonra gülerek hatırlayacağınız, o anda sizi huzursuz hissetse bile asla sizde duygusal bir tetikleyici oluşturmayacak bir olay. Çünkü geçmişte böyle bir deneyim yaşamadınız.
O yüzden bu deneyiminizi farklı ve heyecanlı kılıyor. Gelecekte böyle bir şey yaşama ihtimaliniz bir daha yok. İsterseniz bunun önlemini alabilirsiniz. Yani bu duruma sürekli maruz kalmak zorunda değilsiniz. İki durumda da deneyim aynı olmasına rağmen hissettirdiği şeyler farklı. Olaylara yüklediğimiz anlamlar ve bize hissettirdiği duyguları çıkartırsak eğer deneyimler, yani yaşadığımız şeyler salt deneyimden oluşur. Zihnimiz sadece anı değil, geçmişi ve geleceği düz bir doğrultuda değerlendiriyor. Eğer zihnimizi sessizleştirebilirsek ve yüksek benliğimizle bağlantı kurabilirsek, yani gün içinde daha fazla anda kalabilirsek, geçmişin deneyiminden getirdiği tecrübelerden ve geleceğin korkularından ve endişelerinden arınabiliriz. Bu da bize geriye sadece çıplak anı bırakır ve her an biricik ve eşsiz olduğu için yaşadığımız her deneyim de keyifli olur. Tıpkı ikinci örnekteki gibi olay negatif görünse de siz o negatifliğin içinde bile onu ilk defa yaşadığınız, neden yaşadığınızı bildiğiniz ve bir daha yaşamayacağınızı bildiğiniz için anda yaşadığınız deneyim keyifli hale geliyor. Yani özetle içimizdeki tanrısallığı kabul edip şu anda yaşadığımız her olayın bir illüzyondan, bakış açısından ve bizim dahil olduğumuz bir oyundan kaynaklandığını bilirsek ve bu oyunu yaratanın da oynayanın da biz olduğunu bilirsek, ki bu istediğimiz zaman oyunun koşullarını ve şartlarını değiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Bu bilgiyi içselleştirdiğinizde yaşadığınız her deneyim sizin üzerinizdeki duygusal gücünü kaybediyor. Duygusal yükümlülüğü olmayan anıya bilgelik denir. Bu Joe Dispenza'nın lafı ve ben de buna %100 inanıyorum. Peki, olayların üzerimizdeki yükünden nasıl kurtulacağız? Nasıl daha fazla anda kalacağız? Bununla ilgili başka bir videoda anlatacağım. Muhtemelen video sonuna etiket olarak koyarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama şuradan devam edelim. Madem bu hayat bir illüzyon ve oyunsa biz neden buradayız ve neden bu deneyimleri yaşıyoruz ya da neden bunlardan keyif almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da Atilla Türker'in örneğiyle açıklamak istiyorum size. Bir filme gittiğinizi düşünün. Filmde karakterin başına iyi kötü şeyler geliyor. Belki bir aşk yaşıyor, belki bir korku filmi ya da bir başarıya ulaşıyor. Siz eğer film bize duyguları ne kadar çok geçirirse film için o kadar iyiydi diyorsunuz. Yani korku filmine gittiğinizde çok korktum, berbat bir filmdi demiyorsunuz. İnanılmaz korkutucuydu, harika bir filmdi diyorsunuz. Ya da çok duygusal bir filme gittiniz, dramatik bir filme gittiniz. İnanılmaz ağladım, inanılmaz etkili bir filmdi, çok iyiydi falan diyorsunuz. Çünkü orada sizin için önemli olan duyguları geçirmesi. Yani karakterin yerine kendimizi koyuyoruz, bir duygu hissediyoruz ve bundan mutlu oluyoruz. Üzülmek, ağlamak her zaman kötü değildir. Bizim şu an yaşadığımız hayatta üç boyutlu gerçeklikte bedensel olarak bir illüzyonun içinde olduğumuzu varsayın ya da bir sinema filmi gibi üç boyutlu gerçeklikte bazı şeyler başımıza geliyor. İyi ya da kötü olarak anlamlandırmak tamamen bizim geçmişten aldığımız kodlarla alakalı. Aslında yaşadığımız her deneyim salt ve biricik. Üzülmek de bazen keyiflidir. Eğer bunu e, bir film olduğunu, nasıl filmdeki sahnenin film olduğunu biliyorsunuz ya, çıktığınızda biraz etkisinde kalsanız da aslında bu sizin hayatınızı etkilemiyor. Yaşadığınız deneyimlere de sadece anda yaşanan deneyimler olarak baktığınızda ve ilerleyebildiğinizde aslında yaşadığınız deneyimlerin acısı da ona göre azalıyor. Şimdi biz sonsuz yaratıcının bir parçasıyız. Yani bizim aracılığımızla dünyada beden olarak bu deneyimleri yaşayan o. Eğer biz farkındalık düzeyine, bilinç düzeyine çıkabilirsek, yani zihnimizden kurtulabilirsek, o zaman yaşadığımız her deneyimi sadece eşlik eden oluruz. Bedeniniz bu deneyimi yaşıyor ama siz bunu izleyen, tıpkı o filmi izleyen siz gibi bir deneyime eşlik eden kişisiniz. O zaman bu deneyimi içselleştirmek için neler yapabiliriz? Önce olanı olduğu gibi kabul edeceksin. Şu anda yaşadığın gerçekliği sen yarattın. Senin içinde sonsuz sınırsız bir kaynak var ve sen bu kaynağa eşlik eden bir bedensin. Bilincini gün yüzüne çıkarmayı öğrenmen gerekiyor. Bunun da tek ve en etkili yolu meditasyon. Meditasyon pratiğini atlamamanız gerekiyor. Öyle ya da böyle herhangi bir meditasyon, nefes egzersizi olabilir, boşluk meditasyonu olabilir, bir meditasyonu günlük pratiğinizin içine mutlaka ama mutlaka koymanız gerekiyor. Bu dünyadaki amacımızın Tanrı'yı hatırlamak olduğunu bilmemiz gerekiyor. İçinde bir Tanrı var, sen sonsuz ve sınırsız bir güçsün ve bu sınırsızlığı kendine hatırlatman gerekiyor. Bunu hatırlatmanın en iyi yolu da şu anda yaşadığın gerçekliği sürekli olarak değiştirmek. Parasız mısın? O zaman evet, düşünce gücüyle ya da içindeki sonsuz kaynağa
bağlanarak maddi durumunu düzeltmelisin ki kendine gerçekten içinde bir tanrı olduğunu tekrar tekrar ispat edebilmelisin. Bunu yap, sonra değiştir. Sevgilin mi yok? Sevgili edin. Onu değiştir. Daha başarılı mı hissetmek istiyorsun? Daha başarılı ol. Gerçekten içindeki kaynak enerjiye bağlanarak fiziksel rahatsızlıklarını iyileştiren insanlar bile var. Bu yüzden iyi hoş tamam ben öğrendim. İşte sonsuzum, sınırsızım, Allah'ın parçasıyım. Okey tamam ama hayatımda somut fayda yoksa ben bunu kendime sürekli ispat edemem. Bu sadece bilme halinde kalır. İncil'de şöyle bir söz var. Siz onların meyvelerinden tanıyacaksınız. Ve bizim sufilerin de çok söylediği içerisi neyse dışarısı odur sözü var. Ben çok ilahiyim o yüzden paraya ihtiyacım yok ya da maddesel dünyada bir sorun yaşıyorum diyerek kendine ilahi olduğunu ispatlayamazsın. Senin eğer içeride sonsuz ve sınırsız bir kaynağın varsa ve sen bununla bağlantıdaysan günlük hayatında da her şey sonsuz ve sınırsız olmalı. Sonsuz sevgiyi tatmalısın, sonsuz bolluğu yaşamalısın. Bunu nasıl yaşayacağımız da başka bir videonun konusu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olduğunuz için ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.